Önünüzde çok zor bir karar, verilmesi gereken bir karar var. İki yolda birbirinin neredeyse aynısı gözüküyor. Çok kısa bir zamanınız var karar vermek için ve konu ölüm kalım meselesi. İşte böyle bir durumda karar vermek için 21. yüzyılda Tanrı'ya hala güvenebilir miyiz? İşte bu video tam da bununla ilgili. Selam, benim adım Vahan ve bu videoda içinde bulunduğum çok zor bir durumda nasıl karar verdiğimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Belki sizler de benzer bir durumdaysanız belki size nacizane bir fikir vermeye çalışabilir. Bundan aşağı yukarı 11 yıl önce bir akşam işten dönerken bir telefon aldım ve o telefon hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Çünkü o telefonda ben babamın kanser olduğunu, akciğer kanseri olduğunu öğrendim. Şimdi kanser tabii etrafımızda çokça duyduğumuz, şöyle oluyor, böyle oluyor diye kulak misafiri olduğumuz bir şey ama insan başına gelmedikçe aslında onun tam olarak ne olduğunu bilmiyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü vesaire vesaire. 4. seviyede babam akciğer kanseriydi. Ve bunu öğrenince hemen tabii ki araştırmalara başladık. İnternetten doğal yöntemler, bu insan içine düşündü. Bir anda ulaşabileceği her türlü kaynağı arayıp cevapları bulmaya çalışıyor aslında. Yani bundan nasıl çıkabiliriz? Ne demek bu? Nasıl oluyor? İyileşir mi? İyileşmez mi? Ne olur diye ben de böyle bir sürece girdim. Hızlıca böyle gece gündüz araştırmalar, internet siteleri, telefonlar, tanıdık doktorlar bulmaya çalışmak vesaire vesaire. Ama sonuç olarak çok iyi bir doktor bulduk. Çok iyi referansları vardı ve o adama gittik, testler yapıldı, işte daha fazla testler, düzeyi öğrenildi falan ve o ilk doktor bize bir tedavi haritası gösterdi. Aslında durum biraz karışıktı. Şimdi kanser zaten zaten korkutucu geliyor kulağa. Bizim için de öyleydi. Durum zaten korkutucuydu ama büyük tümörlerden bir tanesi babamın aort damarını sıkıştırdığı için çok tehlikeli bir durum vardı yani. Şöyle söyleniyordu, o aort damarını her an patlatabilir çünkü çok güçlü bir şekilde sıkıştırıyor ve acilen aksiyon alınması lazım. Acilen bir şey yapılması gerektiğini söylüyordu doktor ve bir tedavi haritası çıkarttı. Önce bunlar yapılacak, sonra bunlar yapılacak, sonra bunlar yapılacak ve ondan sonra böyle bir sonuç izlenecek. Eğer hiçbir şey yapılmazsa yani babamın sadece birkaç aylık bir ömrü kaldığını, hatta bir şey yapılsa dahi bunun bir garantisi olmadığını, her an bu tümörün işte o damarı patlatabileceği söyleniyordu. Yani durum oldukça karışıktı ama böyle 6-7 adımlı bir tedavi haritası sundu doktor bize. Tabii ki böyle durumlarda insan hemen başka doktorlara ulaşmaya çalışıyor. Telefonla başka doktorlara uğraştık, işte raporları gönderdik, onu gönderdik, şunu gönderdik falan. Bu sırada bu konuda özellikle bu gibi durumlarda oldukça ün yapmış Türkiye'de bir doktora internette rastladım. Hatta sadece Türkiye'de değil, Avrupa çapında kendisi çok ünlü bir profesördü. Hatta kendisinin icat ettiği bir tedavi yöntemi dahi vardı. Dediğim gibi Avrupa'da ünlü bir doktordu. Kendisinden randevu almak da kolay değildi ama İşte dua ettik, birkaç tanıdık kişilere sorduk vesaire vesaire ve ben birkaç gün içinde ondan randevu alabildim. Ve tek başıma o randevuya gittim. Babamın bütün raporlarıyla beraber ofisinde oturduk. Adam inceledi bütün raporları. Çok alçak gönüllü bir şekilde, dikkatli bir şekilde baktı, ölçtü, biçti vesaire vesaire. Ve önümüze bir tedavi haritası koydu. Dedi ki önce bir ameliyat gerekiyor, sonra bir ameliyat daha gerekiyor, sonra bu olması gerekiyor, bu olması gerekiyor, bu olması gerekiyor diye. Lakin sorun, söylediğim gibi babamın daha önce başka rahatsızlıkları da vardı. Kalp krizi geçirmişti, birkaç başka rahatsızlık da vardı. Haliyle durum biraz karışıktı. O da böyle 6-7 adımlık bir tedavi haritası önerdi. Ve ben o sırada o ilk gittiğimiz doktorun haritasından da bahsetmek istedim. Yani demek istedim ki bakın yani biz böyle bir doktora da gittik. Onun da böyle bir önerisi oldu diye. O ilk doktorun adını söyleyince hemen tanıdı onu. Dedi ki evet, o üniversiteden benim öğrencimdi. Yani o an karşısında oturduğum doktor ilk gittiğimiz doktorun hocası oluyor üniversiteden. Dedi ki evet, onu tanıyorum, o çok iyi bir adam ama siz dedi onun gösterdiği tedavi yöntemiyle giderseniz dedi birkaç hafta içinde babanızı kaybedersiniz dedi. Masada kalır dedi. Odada kalır dedi. O doğru değil. Hızlıca benim adımlarımı atmanız lazım dedi ve ben o sırada oldukça kötü hissetmeye başladım. Düşünebiliyor musunuz yani? İlk doktor bir tedavi yöntemi
öneriyor ve onun hocası olan başka bir doktor diyor ki sakın o yoldan gitmeyin. O yolda babanızı hızlıca kaybedebilirsin. Ben bunları öğrendim ve hemen ilk doktora gittim. Dedim ki bakın ben böyle bir doktorla tanıştım. O da söyledi. Evet ben onu tanıyorum benim dedi hocam. Dedim ki bakın o da böyle bir tedavi yöntemi önerdi. Ve o ilk doktor bakınca yani dedi ki o benim öğretmenim. Ben ona çok saygı duyuyorum, tanıyorum. Ama siz eğer o yoldan giderseniz 2-3 hafta içinde babanızı kaybedersiniz. Kesin. O ameliyatlı beden, kalp hastası beden o yolu kaldıramaz. Benim yolumdan gitmelisiniz. Ve işte ben o anda çukura düşmüş gibi hissettim kendimi. Neden? Çünkü kendi dalları, kendi alanları adında iki ünlü, iki saygın doktor, birbirini tanıyan iki doktor, biri diğerinin öğretmeni, iki farklı ters tarafa giden yol öneriyorlar. Ve ikisi de birbirinin tedavileri için ölümcül olduğunu söylüyorlar. Yani biri diyor ki eğer o yoldan giderseniz babanız hemen ölür. Öbürü de diyor ki eğer öbür yoldan giderseniz babanız hemen ölür. Ve konu ölüm kalım meselesi. Babanızla ilgili. Bilmiyorum hiç böyle bir durumda kaldığınız oldu mu ve bir karar vermeniz gerekiyor. Hangisiyle yürüyeceğinizi ve maalesef tabii ki böyle durumlarda 3. fikirlere, 4. 5. fikirlere danışmak, bakış açılarına danışmak iyidir. Ama bunları yaptığımızda da biz bir sonuç alamıyorduk. Tamamen böyle karman çorman bir durumun ortasında kalıyorduk ve dediğim gibi kendimi çukura düşmüş gibi hissettim. Siz hiç böyle bir durumda kaldınız mı bilmiyorum. Böyle bir hayat meselesinde böyle zor bir kararı vermek zorunda kaldınız mı bilmiyorum. Ben o an hani böyle ister insan bazen yani şu yer yarılsa da içine girsem. Hani çünkü bu kararı vermek zorunda kalmak çok ağır bir yük. Yani o anda bir sürü ihtimal geliyor insanın aklına. Yani bir karar verdiniz ve gerçekten 2 hafta sonra kötü bir şey oldu. Yani bununla nasıl baş edeceksiniz? Ya da öbür tarafa gittiniz, daha kötü bir şey oldu. Bunun vicdan azabıyla baş etmek benim için çok ağır geldi bu ve konu benim babamın hayatıyla ilgiliydi. Böyle bir durumda nasıl karar verilir? Tabii ki ben o gün buna net bir cevabım yoktu. Sıkışmış gibi hissettim. Cumartesi günü öğleden sonraydı ve eve geldim ve hatırlıyorum omuzumda sanki böyle bir omuzumda 2 tane tır vardı, öbür omuzumda 3 tane uçak vardı. Böyle eziliyor gibiydim yani. O gece hiç uyuyamadım. Ve başka doktorlara sorduğumuzda da bir sonuç ulaşamayınca ben cumartesiyi pazara bağlayan gece hiç uyuyamadım. Pazar günü kiliseye gittim ve bütün kiliseden ve kilise önderimden bu konuda dua etmelerini rica ettim. Kilisede bu konuda dua ettik. Nasıl karar alabiliriz diye. Ama hala her şey çok sis içerisindeydi. Belirsizdi yani biz pazartesi günü tedaviye başlamamız lazım. Elimizde 2 ters veri var ve hangi yoldan gideceğimizi bilmiyoruz. Ne dersiniz? Siz olsanız ne yapardınız? Nasıl olduysa kiliseden eve geldikten sonra düşünüyordum, dua ediyordum falan ve bir şekilde şöyle düşündüm. Tamam, Tanrı varsa, bugün yaşıyorsa ve İncil'de söylediği gibi bizi seviyorsa, vaazlarda dinlediğimiz gibi ve uzaktan hiçbir şeye karışmadan değil, yakınımızda bizimle ilgilenense bu kararda bize yardım edecektir mutlaka diye düşündüm ve şöyle karar verdim. O gün dua edeceğim, gece dua edeceğim. Hatta bunu çevremdekilerle de paylaşacağım. Annemle paylaştım. Çok yakın güvendiğimiz birkaç dostlarımızla da paylaştık. Dedik ki lütfen bizim için, bu kararımız için dua edin. Çünkü ertesi sabah biz karar vermemiz lazım. Ve sabah uyandığımızda ben her birinizi arayacağım ve Tanrı hangi yönde esenlik size verdiğini size soracağım. Ve bu şekilde düşünerek pazar günü dua ettim. Gün boyu, gece de dua ettim. Çok iyi uyuyamadım, böyle uyku tutmadı falan. Neyse bir şekilde uyuyakalmışım. Ve ertesi sabah pazartesi uyandım. O gün biz karar vermemiz lazım. Biz ya bu hastaneye gideceğiz ya bu hastaneye gideceğiz. Ya bu doktorun yolundan gideceğiz ya bu doktorun yolundan gideceğiz. Ama çok ilginç bir deneyimdi. Sabah uyandığımda
sanki böyle üzerimden kocaman bir yük kalkmış gibi hissediyordum. Böyle içimde büyük bir sevinç vardı. Sanki kuşlar yüreğimde uçuşuyordu. Sanki o zor durumda değilmişim de her yan bahar bahçeymiş gibi sevinçle uyandım. Ve sanki gideceğimiz doktordan emindim. İlk doktora gitmeliydik. Yani öğretmen olana değil, öğrenci olan doktordan devam etmeliydik biz gibi hissettim. Ama bunu kimseye söylemedim ve tek tek telefon açmaya başladım. Önce annemi aradım. Sonra dua etmelerini istediğimiz 2-3 arkadaşımızı aradık. Ve çok ilginçti. Hepsi tamamen o ilk doktor hakkında sanki %100 esenliği vardı. Hepsinin tamamen bir fikir birliği vardı. Kimi aradıysam şey diyordu, o ilk doktora gitmeliyiz, onunla devam etmeliyiz. Kimi aradıysam hiçbir şekilde birimizden birisi ya acaba o değil de bu demiyordu. Herkes sanki emindi bu konuda. Sanki İsa Mesih hepimizin yüreğine aynı şeyi koymuştu ve biz gerçekten hemen emin olduk bir şekilde ve o ilk doktorla devam etmeye başladık. Ve tedavi böyle sürdü. Peki bu işin sonucunda ne oldu? İki doktor da tedavinin çok riskli olduğunu, hala birkaç ay içinde onu kaybedebileceğimizi söylemesine rağmen babam 2,5 yıl daha yaşadı. Tanrı ona 2,5 yıl ömür hediye etti. Ve bu sadece 2,5 yıl daha fazla yaşamak değildi aslında. O 2,5 yıl süresince sanki bizim ilişkilerimizin yaralı olan taraflarını tedavi edebilme fırsatımız oldu. Birbirimizle hiç konuşmadığımız şeyleri konuşma fırsatımız oldu. Annemle babam aralarındaki ilişki bambaşka bir boyutta sürdü. Birbirlerine sevgilerini çok daha fazla ifade edebilme, birbirlerine hizmet edebilme fırsatları oldu. Babam torunuyla, yani benim kızımla daha fazla zaman geçirebildi. Ve bütün bunlardan daha önemlisi babam Tanrı'yla ilişkisinde de yepyeni bir mevsim oldu sanki. Tanrı aralarındaki ilişkileri yeniledi. Babam daha fazla dua etmeye başladı. Tanrı'ya şükretmeye başladı. İlahiler söylemeye başladı. Tanrı'nın iyiliklerini hayatında görebilmeye başladı. Tabii gönül isterdi babamın hala şimdiye kadar yaşıyor olmasını. Ama yine de Tanrı'nın ona verdiği o ekstradan 2,5 yıl bizim hayatımızın pek çok alanına böyle cennet gibi, şifa gibi geldi ve ben bugün o ekstra 2,5 yıl için şükrediyorum. Gelelim benim bu videoyu neden yaptığıma aslında. Çünkü şu soruyu arıyordum ben. Biz 21. yüzyılda kararlar verirken hala Tanrı'ya sığınabilir miyiz? Hala Tanrı'ya güvenebilir miyiz? Çünkü bazen bilimsel veriler tıpta ya da başka konularda tamamen yanıt vermeyebiliyor bize. Yani bazı veriler bu yolu gösterirken bazı veriler de bu yolu gösteriyor ve istediğiniz kadar araştırın, istediğiniz kadar soruşturun. Halen bazen o 2 yol, 3 yol, 4 yol aynı gözükebiliyor. Peki böyle durumlarda nasıl karar veriyorsunuz siz? Hislerinize dayanarak mı? Ya da o piti piti karamela sepeti diyerek karar veremiyoruz. Hele hele konu ölüm kalım meselesi ise, değil mi? O yüzden ben şimdi bugün geriye dönüp bakınca o gün o kararı verirken o ağır gece, o pazar gecesi, o üzerimde ağır yükle uyumaya çalıştığım yatakta bir sağa dönüp bir sola dönüp o ağırlıktan nefes bile alamadığım gece Tanrı'nın bizimle olduğunu, ziyaret ettiğini ve bize yol gösterdiğini, yön gösterdiğini anlıyorum. O gece Tanrı bizimleydi ve Tanrı'nın yaptığı şey bizim hayatımızda bir şey değiştirdi ve o gün bunu yapan Tanrı bugün hala bunu yapabilir ve yapar. Tabii bazılarınızdan şu soruyu duyar gibiyim. Yani ya peki öbür doktorla gitseydiniz ne olurdu biliyor musunuz da böyle konuşuyorsunuz? İşin aslı bilmiyoruz. Biz gitmediğimiz yolu hiç bilmiyoruz. Değil mi? Siz mesela işe bir yoldan gidiyorsunuz. Öbür yol da sizi ne bekliyordu aslında hiç bilmiyorsunuz. Ama biz mecbur bir yol seçmemiz gerekiyor.
Haliyle biz gitmediğimiz yolu bilmiyoruz ama gittiğimiz yol bizim için büyük sevinç, büyük bereket oldu. Haliyle biz gitmediğimiz yolu bilmiyoruz ama gittiğimiz yolun bizim için bir bereket ve bir sevinç olduğunu biliyoruz. O zaman belki siz de hayatınızda böyle bir dönemdesiniz. Zor bir karar vermeniz lazım. Belki önünüzde 2, belki 3, belki daha fazla yol var. Ve istediğiniz kadar düşünün, araştırın. Mantıklı bir seçime ulaşamıyorsunuz. Bir türlü bu işin içinden çıkamıyorsunuz. O zaman diyebilirim ki bence siz de yüreğinizi Tanrı'nın önüne getirin ve ona sorun. Çünkü Tanrı bugün hala yaşıyorsa ve kutsal kitaba göre Tanrı dünyayı çok seviyor. Bugün hala size yol göstermeye isteklidir. Bunu ister, sever. Kutsal kitap Tanrı'dan sevecen baba diye bahseder. Ve göklerdeki babamız evlatlarına yol göstermekten hoşlanır. Evlatlarının ona danışmasından hoşlanır. O zaman gelin siz de böyle zor bir durumdaysanız bu konuyu Tanrı'ya getirin ve size yol göstereceğine inanıyorum. Hatta bu videoyu bitirmeden sizin için de dua etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Olur mu? Hadi dua edelim. Göklerdeki babamız, teşekkür ediyorum şu an bu videoyu izleyen kim varsa ve onların içinde bulundukları durumu ben bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Sen onların nasıl bir zorlukta olduğunu, neden bir karar vermek gerektiğini, nasıl bir karar vermeleri gerektiğini biliyorsun. Belki kardeşlerim sıkışmış hissediyorlar, belki ağır hissediyorlar. Ama sen bunu kaldırabilirsin. Lütfen bu videoyu izleyen dostlarıma, kardeşlerime yol göster. Sevecenliğinle onları sar. Bizim o yükü o gün omuzumuzdan aldığın gibi kardeşlerimizin de omuzundan bu yükü al diye dua ediyorum. Oğlun İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla dua ediyorum. Amin. Değerli dostlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.